Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Dilimize Latince'deki adıyla giren Zostera marina, ılıman iklimlerin kıyıya yakın sıvılıklarında yetişen uzun ve dar yapraklı bir deniz bitkisidir. Ona yabancı dilde genellikle su yılanı otu denmektedir. Dilimizde yüzen yosun da denir çünkü zaman zaman dalgaların etkisiyle kopan yaprakları su üzerine birikintiler oluşturarak kıyıya vurur. Bununla ilgili anımı ya da çocukluk travmamı videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Zostera antik Yunan dilinde kemer ya da kuşak anlamına gelen zoster sözcüğünden türetilmiştir. Zostera tüm dünyanın ılıman iklim kıyı denizlerinde görülebilir. Bitki güneş ışığının su altına kolayca ulaşabildiği sığ ve tuzlu sularda yaşar. Genellikle açık deniz kıyılarından çok körfez, koy ve lagünlerde görülür. Çimen benzeri görünüme sahip ince, uzun ve sarımsı yeşil yaprakları deniz tabanına gömülü olan rizomlarından su yüzeyine doğru yükselir. Zostera'nın yaprakları 1,5 metreye ulaşabilir. Zostera, suyun ısısı, tuzluluk oranı ve kalitesine oldukça duyarlı bir yosundur. Yosunların da tıpkı kara bitkileri gibi çiçeklenebildiğini biliyor muydunuz? Zostera'da yaz başında belirgin olmayan küçük çiçekler oluşturur ve bunlar suyun hareketleri sayesinde polenlerini yayarlar. Zostera kıyılara yakın oldukça sık deniz çayırları oluşturabilir ve bunlar su altı akıntılarının etkileriyle zarif bir biçimde salınırlar. Bu denizaltı çayırları küçük balıklar, omurgasız deniz canlıları ve diğer deniz bitkileri için korunaklı bir alan oluşturur. Fakat bu durum aynı zamanda balıkçılık ve deniz ulaşımını etkileyecek boyutlara da ulaşabilir. Zaman zaman ölü zosteralar kıyılara vurarak burada başka canlılara yuva olurlar. Örneğin yosunlu kıyılarda çok sayıda Coccinella septempunctata'ya yani uğur böceğine rastlayabilirsiniz. Tabii bu o canlılar arasında bana sorarsanız en sevimli olanıdır. Diğer bir deyişle Zostera deniz canlılarının yaşamı ve kıyı ekosistemleri için önem taşıyan bir bitkidir. Deniz biyologlarının yakından incelediği bitkiler arasında yer alan Zostera'nın sudaki çökeltileri dengelediği ve denizin biyolojik çeşitliliğini desteklediği keşfedilmiştir. Zostera deniz kaplumbağaları, deniz inekleri ve çeşitli balık türleri için de besin kaynağıdır. Yanı sıra bu yosunun yengeç ve deniz kabuklarıyla simbiyotik yani ortak yaşamsal bir ilişkisi de vardır. Ayrıca yumurtadan yeni çıkmış olan küçük balıkların da koruyucusu olan Zostera zehirli bir bitki değildir. Denizlerin otçul memeli ve sürüngenleri için mineral ve lif içeriği açısından zengin, gluten içermeyen ve oldukça besleyici olan sebzeler olsalar da Zostera insanlar tarafından tüketilmez. Zaman zaman insan aktiviteleri, deniz kirliliği ve iklim değişikliklerinden zarar gören kıyılarda ekosistem restorasyon çalışmalarında kullanılan bitkilerdendir. Ve sıra geldi benim yüzen yosunla ilgili anıma. Çünkü bitki günlüğüm bazen bir masal kitabı, bazen de kişisel bir günlüğe dönüşebiliyor. Öncelikle yosun fobisi olan, bunu bir ölçüye kadar yenmeyi başarmış biri olduğumu fakat hala yosunlu bir denize giremediğimi belirteyim. Ama bunun da bir nedeni var. Henüz okula başlamamış bir çocukken geçirdiğim son yaz mevsimiydi ve yazları o zamanlar hayatta olan dedemin Kumburgaz'daki yazlık evinde geçiriyorduk. Evin bulunduğu kıyının bir tarafında yükselen, adeta tırmanma duvarı gibi duran kayalıklar vardı ve tehlikeli olmasına rağmen zaman zaman gençler buraya tırmanırlardı. İşte ne hikmetse bir gün ben de onların peşine takıldım ve bir süre sonra çıktığım yükseklikten korkup geri dönmek istediğimi anımsıyorum. İşte her ne olduysa o anda oldu. Bir anda kayıp kayalıklardan denize düştüm. Tabii düştüğüm yere deniz demek de pek mümkün değildi. Çünkü Marmara Denizi'ne yetişen ne kadar yosun varsa sanki gelip orada toplanmıştı. Ve işte bu yazıda anlattığım Zostera da o yosun öbeğinin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Çünkü Kumburgaz tarafları genellikle yüzen yosunun bulunduğu sığ bir denizdir. Sudan çıkardıklarında tepeden tırnağa yosunla ve kim bilir başka ne tür canlılarla kaplı olduğum dışında çok az şey hatırlıyorum. Daha önce sizlere çeşitli karayosunları ve deniz kıyısındaki kumullarda yaşayan bitkileri anlatmıştım ama bitki günlüğümde anlattığım ilk deniz bitkisi Zostera oldu. Deniz yosunlarının da aslında birer bitki olduğunu içimden ne kadar tekrar etsem de bu hala onlara temas etmem konusunda bana pek yardımcı olmuyor. Fakat yıllar sonra onların da tıpkı diğer bitkiler gibi insanların yarattığı tahribat ve kirlilikten zarar gören, kendilerine özgü hastalıkları ve türlü sorunları olan, en az bizler kadar hayatta kalmaya çalışan canlılar olduklarını nihayet anlayabiliyorum. Yosunları sever misiniz ya da yosunlarla ilişkiniz benimki gibi midir? Sizin hikayelerinizi de dinlemek isterim. Yorumlara yazın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.